Merhaba, bu video, Antik Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un Stoik felsefesindeki doğaya uyum sağlamakla ilgili derin düşüncelerini keşfetmeye odaklanacak. Marcus Aurelius, günlük yaşamımızdaki zorluklarla başa çıkarken, içsel dengeyi korumanın ve doğaya uyum sağlamanın önemini vurgulamış bir Stoik filozoftur. İşte bu video, onun bu önemli felsefi perspektifini ele alacak ve bize günlük hayatta nasıl motive olabileceğimizi anlamamıza yardımcı olacak. Kendisini hiçbir zaman bir filozof olarak görmese de, Marcus Aurelius'un yazıları en önemli antik stoacı metinlerden biri haline gelmiştir. Onun meditasyonları, kaderi kucaklamak ve doğanın taleplerine uygun bir şekilde yaşamak olan stoacı fikirlere dayanan, kendisine ait bir dizi not içerir. Marcus Aurelius'a göre her şeyin istediğimiz gibi olmasını istemek yerine, evreni kabullenmek, kendimize karşı katı olmak ve dış dünyaya karşı esnek bir tutum geliştirmek daha iyidir. Ancak çoğumuz hayatımızın keyifli olmasını isteriz. Ve çevremizden memnun olmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri bize sağlamasını bekleriz. Etrafımızda dost canlısı insanlar istiyoruz. Hayallerimize ve hedeflerimize ulaşmak, genç kalmak ve talihsizlik olmadan yaşamak istiyoruz. Çoğu zaman bedenimizle ve doğuştan gelen yeteneklerimizle yetinmiyoruz ve kusurlarımızı kabul etmeyi reddediyoruz. Kısacası, insan olmanın getirdiği çok fazla istek var, dış koşullara ilişkin ise çok az kabul etme var. Ancak evrenden ne kadar çok istersek, hayal kırıklığına uğrama olasılığımız da o kadar artar. Büyük olasılıkla, tüm çabalarımıza rağmen pek de hoş olmayan insanlarla karşılaşacağız. Hayallerimize ve hedeflerimize kısmen de olsa ulaşamayacağız, zorluklarla karşılaşacağız ve kesinlikle yaşlılıktan kaçamayacağız. Bu kaçınılmaz deneyimler bizi üzüyor. Duygusal açıdan onun kaprislerine bağımlı olarak çevremizin oyuncakları haline geliyoruz. Marcus Aurelius, meditasyonlarında, kendisini defalarca, kaderi olduğu gibi kabul etmeye ve koşullar ne olursa olsun, iyi yaşamaya teşvik etti. Bu video, evrene karşı çıkıp onu değiştirmeye çalışmaktansa, neden onu kabul etmenin daha iyi olduğunu araştırıyor. Diyelim ki, birisi sizin aleyhinize veya sevdiğiniz birinin aleyhine aşağılayıcı bir şaka yapıyor. Stoacı bir filozof nasıl tepki verirdi? Cevap olarak sinirlenir mi, hatta fiziksel şiddete başvurur mu? Marcus Aurelius, bir olayı olduğundan daha fazla anlamamak konusunda kendini ısrarla uyardı. Birisi sizin aleyhinize şaka yaptı. Peki şakanın kendisi sizi etkiledi mi? Bu mümkün değil. Bir şaka ancak siz izin verirseniz size zarar verebilir. Öfke, şiddet, üzüntü, bu duygular sizin kendi yapımınızdır ve şakanın kendisine eşlik etmez. Marcus Aurelius hakkınızda kötü konuşan insanlar hakkında şunları yazdı. İçinizden kendinize ait hiçbir şey eklemeyin. Bu her şeyin sonudur. Başka insanlarla uğraşmak, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen şeylerle uğraşmak demektir. Bazı insanlar iyi ve ahlaklı, bazıları kötü ve ahlaksız, bazıları çalışkan ve yardımsever, bazıları ise tembel ve sömürücüdür. Bazıları şaka yapmayı sever, diğerleri şiddete başvurmada hızlıdır. Marcus Aurelius, insanların kibirli, nankör, düzenbaz ve asosyal olmalarına bakılmaksızın, hepimizin insan doğasını paylaştığını vurguladı. İnsan doğası güzelliklerden ve çirkinliklerden oluştuğundan, herkesi kabul etmeye ve kötü insanlardan rahatsız olmamaya kendini teşvik etti. Ona göre biz işbirliği yapmak için buradayız, birbirimize karşı hareket etmek için değil, ki bu doğaya aykırıdır. İnsanların istediğimiz gibi davranmasını isteriz. Ancak gerçeklik insanların kendi iradelerinin olduğunu öğretir, davranışları bize bağlı değildir. Onları etkileyebiliriz ama eninde sonunda ne söylediklerini söyleyecekler, ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarına karar vereceklerdir. Eylemleri mantıksız ve aptalca görünebilir. Dolayısıyla başkalarını değiştirmeye çalışmak için çok fazla enerji harcamak zaman kaybıdır ve burada harcanacak enerji başka alanlarda daha faydalı olacaktır. Zamanınızın geri kalanını, kamu yararını etkilemediği sürece, başkaları için endişelenerek harcamayın. Bu sizi yararlı herhangi bir şey yapmaktan alıkoyacaktır. Filanca kişinin ne yaptığıyla,
neden yaptığıyla, ne söylediğiyle, ne düşündüğüyle, neyin peşinde olduğuyla ve sizi rahatsız eden tüm diğer şeylerle fazlasıyla meşgul olacaksınız. Ve kendi zihninize odaklanmanızı bilmeden engelleyeceksinizdir. Geçiciliği kabul etmek. Geçmişin, imparatorlukların ve krallıkların büyük düşünürleri, hepsi toza ve küle dönüşür. Marcus Aurelius. Çocukları, rüzgarda savrulan, baharda büyüyen ama sonra uçup giden yapraklara benzetir ve daha sonra onların yerini orman alır. Yenileriyle. Stoacı imparator, olayların ne kadar geçici olduğunun ve şimdi önemli olarak gördüğümüz şeylerin ne kadar hızlı bir şekilde geçmişin hayaletlerine dönüştüğünün son derece farkındaydı. Yeryüzünde dolaşan ama yıllar önce toza ve küle dönüşen önemli, nüfuzlu insanlar. Yaprakların gelip bitmesi gibi, gelip de insan nesillerini durdurun. Bir meni damlası olarak başlıyoruz ve ne olduğunu anlamadan son nefesimizi veriyoruz. Her şey geçicidir ve biz sadece kısa bir an için buradayız. Özellikle de kısa yaşam sürelerimizi, bırakın evreni, gezegenimizin varlığıyla karşılaştırırsak. Marcus Aurelius'un ifadesiyle ve alıntıladığım gibi, geri kalan her şeyi unutun. Bunu her zaman hatırlayın ve şunu unutmayın. Her birimiz yalnızca şimdi bu kısa anı yaşıyoruz. Gerisi zaten yaşanmış ya da görülmesi mümkün değil. Yaşadığımız alan küçük, dünyanın içinde yaşadığımız köşesi kadar küçük. En büyük şöhret kadar küçük. Hem kendilerinden hem de çoktan ölmüş olanlardan habersiz, kısa ömürlü çöp adamlar tarafından ağızdan ağza aktarılan. Bazıları için geçicilik gerçeği bir acı kaynağı olabilir. Ölümün bizi varoluşumuza bu kadar kısa bir süre sonra geri götürmesi üzücü değil mi? Bu nedenle bazı insanlar umutsuzca hayata tutunur, onu doğal boyutların ötesine taşımanın yollarını arar, sonsuz gençliğin pınarını ararlar. Doğaya karşı gelmeye yönelik tüm bu girişimler boşunadır. Çünkü burada bize yalnızca sınırlı bir süre verilmiştir ve bu sürenin çoğunu genellikle bedensel çürüme içinde geçiririz. Ancak evrenin geçici doğasının da olumlu bir yanı vardır. Hiçbir şey sürmediği için endişelenmeye değmez. Örnek olarak, Marcus Aurelius itibarın önemsizliğini hatırlatır bize. Şöyle der, ama bakın, hepimiz ne kadar çabuk unutuluyoruz. Her şeyi yutan sonsuz zaman uçurumu. Bütün o alkışlayan ellerin boşluğu, bizi öven insanlar ne kadar kaprisli, ne kadar keyfi ve her şeyin gerçekleştiği küçük bölge, dünyanın tamamı, uzayda bir kum tanesi bile değil. Hayatımızın ne kadar az ve kısa olduğunun farkına vardıkça, önemsiz şeyler için endişelenmek için daha az neden görürüz ve sahip olduğumuz zamanın değerini daha iyi anlarız. Üstelik stoacı bir bakış açısına göre hayatın kısalığı da bir nedendir, zaman kaybetmemek için. Ne yapmak istiyorsak şimdi tam zamanı. Talihsizliği kabul etmek. Talihsizliğin asla yaşanmamasını dileyebilir ve dua edebiliriz, ancak gerçeğe baktığımızda kimsenin varoluşun karanlık taraflarından kaçamayacağını görüyoruz. Sıkıntılar hayatın bir parçasıdır. Eğer onunla savaşırsak, sadece talihsizliğin kendisini değil, aynı zamanda istemememize rağmen onunla karşılaşmanın hayal kırıklığını da yaşarız. Ancak insanlar çoğu zaman kaderle savaşmakla, başlarına gelebilecek kötü şeylerden korunmaya çalışmakla meşguldürler. Ve hastalandığımızda, paramızı kaybettiğimizde ya da güneş ışığı beklediğimizde bulutlu, yağmurlu bir havayla karşılaştığımızda inliyor, şikayet ediyor ve daha iyi bir şeyin bir an önce gelmesini diliyoruz. Marcus Aurelius kadere bu şekilde yaklaşmaktan vazgeçiyor. Talihsizliklerden arınmış bir hayat ummak yerine, kendimize zorluklarla başa çıkabilme cesaretini dilemek daha iyidir. Böyle bir tutum, kontrol ikilemi adı verilen, stoacı temel prensibin temelinde yatmaktadır. Bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir, diğerleri değildir. Bu nedenle, esas olarak kontrolümüz altındaki şeylere odaklanmak mantıklıdır. Veya Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, o halde
Bir köle veya dilenci gibi olmayan bir şey tarafından pasif bir şekilde kontrol edilmektense, özgür bir adam gibi size düşeni yapmak daha iyi değil mi? Mutluluğunuzun dış koşullara bağlı olmasına izin verdiğinizde, kaderin sizi kontrol etmesine izin vermiş olursunuz. Partnerinizin sizi terk etmesinden sürekli endişe duyduğunuzu hayal edin ve böylece partnerinizin yanınızda kalması için dua edersiniz. Ancak Stoacı kozmolojiye göre başınıza ne gelirse gelsin, her şeyin kaynağı olan tanrılara atfedilebilir. Trajik görünen şeyler olabilir ama Stoacılara göre tanrıların istediği buydu. Dolayısıyla örneğin bir ilişkinin dağılması ilahi planın bir parçasıdır ve dualarımız bunun gerçekleşmesini engellemez. Marcus Aurelius'a göre dualarımızı kontrol edebildiğimiz şeylere yönlendirmek daha iyi. Böyle dua etmeye başlayın, göreceksiniz. Onunla yatmanın bir yolu değil ama bunu istemeyi bırakmanın bir yolu. Ondan kurtulmanın bir yolu değil ama denemeyi bırakmanın bir yolu. Dualarınızı bu şekilde yönlendirin ve olanları izleyin. Romantik partnerimizin hareketlerini kontrol edemeyiz ama kendimiz üzerinde çalışabilir, olası bir ayrılığa dayanmak için zihinsel dayanıklılık geliştirebiliriz. Bağlandığımız birinin hayatımızdan çıkmasını engelleyebiliriz ama olanı olduğu gibi kabul etme, hatta her şeyin olduğu gibi olmasını dileme gücünü geliştirebiliriz. Eğer talihsizliği kabul edersek, masaya ne koyarlarsa koysunlar bize zarar veremezler. Değişimi kabul etmek. Doğanın varsayılan konumu değişimdir çünkü her şey ondan doğmuştur ve dünyadaki hiçbir şey statik değildir. Sadece etrafımızdaki evren değişmez, biz de vücudumuzda ölene kadar sürekli kendini yenileyen hücrelere bakarak değişiriz. Marcus Aurelius değişimi sonuçta bütüne fayda sağlayan doğal bir şey olarak tanımladı. Etrafımızda gördüğümüz değişiklikleri, vücudumuzun sürekli olarak eski parçalarını yenileriyle değiştirmesine benzetebiliriz. Bu, kendi içindeki parçalar için talihsizlik olabilir ama bu, bütünüyle vücut için iyidir. Aynı şekilde çevremiz de kendi kendine kalıcı olma çabasındadır. Bakım, eski unsurların yenileriyle değiştirilmesi, her zaman en uygun koşulların aranması. Bu, doğanın planının ortaya çıkmasıdır ve Marcus Aurelius'a göre bunu kabul etmeliyiz. Çünkü bu, dünyanın sağlığına ve refahına yol açar. Daha önce geçiciliği araştırdığımız gibi değişim farklıdır. Değişim sadece her şeyin geçici doğası değil, aynı zamanda her şeyin farklılaşması sürecidir. Evrende hiçbir zaman sabit bir durum yoktur. Dolayısıyla değişim süreci her zaman iş başındadır. Sakin bir manzara ya da dalgaların üzerinde duran bir kaya gibi en değişmeyen nesneler bile, söz gelimi konuşurken dudaklarımızdan ya da koşarken birinin duruşundan daha az fark edilse de değişiyor. Bazı canlılar 24 saat içinde var oluyor ve ölüyor. Veya cam sünger gibi 10.000 yıldan fazla yaşar ve birçok gezegen milyarlarca yıl hayatta kalır. Ancak bunların hiçbiri ebedi değildir. Değişim onları doğurduğu gibi yok da edecektir. Değişim olmasaydı dünyamız olmazdı ve yaşam da mümkün olmazdı. Ancak ironik bir şekilde, değişimin içinde doğmuş olsak da aynı zamanda değişimden de korkuyoruz. Pek çok insan durumlara, nesnelere, insanlara ve fikirlere tutunup bunların hiç değişmemesini diler. Hep aynı kalsın ister. Ancak bu kadar korktukları değişim zaten devam ediyor ve bu değişimlere çıplak gözle tanık olmak an meselesi. Güneş açtığında fırtına yaklaşıyor, yaz geldiğinde sonbahar çoktan kapısını çalıyor. Statükoyu korumaya çalışmak, suyu kavramak ve asla ellerinizden akmamasını beklemek gibidir. Bazı şeyler hızla varoluşa geçiyor, diğerleri ise yok oluyor. Şu anda var olanların bir kısmı zaten yok oldu. Tıpkı zamanın aralıksız ilerleyişinin sonsuzluğu yeniden yaratması gibi, değişim ve akış da dünyayı sürekli olarak yeniden yaratıyor. Kendimizi bir nehirde buluyoruz. Hiçbiri sağlam bir dayanak sağlayamıyorken, çevremizdeki şeylerden hangisine değer vermeliyiz? Bir serçeye bağlılık gibi. Onu bir anlığına görürüz ve gider. Doğanızı kabul etmek. Birçok insan, görünüşleri, fiziksel zayıflıkları ve hatta kaçınılmaz yaşlanma ve ölüm kaderi gibi doğal niteliklerini kabul etmekte zorluk çeker.
Ancak Marcus Aurelius, bedenine konulan sınırları kabul etmeye ve kendi yapısıyla yetinmeye kendini teşvik etti. Ayrıca kendine dünyanın doğasını, kendi doğasını, dünyayla ilişkisini, doğanın bir parçası olduğunu ve onunla uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlamasını söyledi. Bazı insanlar daha atletik vücutlara sahiptir, diğerleri daha büyük zekaya sahiptir. Kendimizi bir dereceye kadar değiştirmenin yolları vardır. Ancak sonuçta doğal sınırlarımızla sınırlıyız. Böylece yaşamlarımızı zayıf yönlerimize odaklanarak, doğal olarak elde etmeye meyilli olmadığımız şeyleri başarmaya çalışarak geçirebiliriz. Veya güçlü yönlerimizi kucaklayabilir ve doğası gereği iyi olduğumuz şeyi yapabiliriz. Stoacılar, insan doğasının benzersiz bir özelliğinin akıl yeteneğimiz olduğunu vurguladılar. Dünya üzerindeki diğer duyarlı varlıkların aksine, insanlar rasyonel düşünebilirler. Akılcı yeteneğimiz, kaba ve hayvani doğamızı aşmamızı sağlar. Dolayısıyla, tutkularımızın hizmetkarı olmak yerine, onları mantıkla geçersiz kılma gücüne sahibiz. Marcus Aurelius, daha hayvani doğasının ona aksini söylemesine rağmen, etrafındaki dünyayı iyi ve kötü olarak kabul etmek için aklını nasıl kullandığına dair bir örnek veriyor. İnsanlar farklı şekillerde zevk alırlar. Bunu aklımı tutmakta buluyorum. İnsanlardan ve onların başına gelenleri görmezden gelmemek, yüz çevirmemek. Gördüğüm her şeyi kabul edip memnuniyetle karşılıyorum. Her şeye hak ettiği gibi davranmaya çalışıyorum. İnsan, akıl yürütme yeteneği sayesinde böyle bir tutumu seçebilmektedir. Doğamız, hayvani dürtülerimizi bir kenara bırakıp daha bilgece bir yol izlememize olanak sağlar. Arzularımızın körü körüne peşinden gitmek yerine bu eğilimleri tespit edebilir ve bunların nasıl bir sefalet kaynağı olabileceğini kavrayabiliriz. Arzularımızın ve nefretlerimizin kölesi olmak yerine, kaderle mücadele etmenin bize sadece sıkıntı verdiğini görebiliriz. Böylece, işlerin nasıl yürüdüğüne dair anlayışımıza dayanarak, ne olursa olsun dış koşulları, değiştiremeyeceğimiz şeyleri, kabul etmenin sonucunda uzun lafın kısacası şöyle diyebiliriz. Ne kadar tatsız ve bir o kadar da rasyonel bir karar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmanız ümidiyle.